Vücudunuzun sıcaklığı 37 derece civarında tutulduğunda bu değer bir tesadüf değildir. Milyonlarca yıl boyunca seçilmiş, optimize edilmiş ve hayatı mümkün kılacak şekilde hassas biçimde ayarlanmış bir termal dengedir. Bu denge bozulduğunda, yani enfeksiyon girdiğinde vücut durumu bir tehdit olarak algılıyor ve termostatı kasıtlı olarak yukarı ayarlıyor. Buna ateş diyoruz ve bu yanlışlıkla değil, bilerek yapılıyor. İnsanlık tarihi boyunca ateş yanlış anlaşıldı. Uzun süre hastalığın kendisi olarak görüldü ve bu yüzden düşürülmesi gerektiği varsayıldı. Oysa modern biyoloji ateşin hastalık değil, hastalığa karşı bir cevap olduğunu kesin biçimde ortaya koydu. Peki ateş nasıl başlar? Her şey bir patojenin, yani bakteri ya da virüsün vücuda girmesiyle başlıyor. Bu yabancı varlıklar bağışıklık sisteminin ilk devriye hücrelerine çarpıyor ve o andan itibaren bir savaş mekanizması devreye giriyor. Makrofaj adı verilen bu devriye hücreleri patojeni tanıyınca pirojen adlı kimyasal haberciler salgılıyor. Bu haberciler kana karışıyor ve beynin ısı kontrol merkezine, yani hipotalamusa doğru hızla ilerliyor. Hipotalamus, vücudun termostatı gibi çalışan bir yapıdır. Normalde sıcakları belirli bir ayarda tutar. Ama pirojenlerin mesajını aldığında bu ayarı kasıtlı olarak yukarı çeker ve tüm vücuda ısın emrini verir. Bu komut birkaç yolla hayata geçiyor. Kaslar titremeye başlıyor. Böylece kasılma ısısıyla sıcaklık hızla artıyor. Aynı zamanda deri damarları daralıyor, ısı kaybı azalıyor ve vücut sıcaklığı hedef değerine ulaşıyor. Titreme neden olur? Sorusunun cevabı işte burada. Kaslarınız küçük spazmlar yaparak ısı üretiyor ve bu ısı sizi titreten şeydir. Bu bir arıza değil, ısınma mekanizmanızın tam gaz çalışmasıdır. Şimdi kritik soruya gelelim. Yükselen bu sıcaklık patojenlere karşı gerçekten işe yarıyor mu? Cevap evet. Üstelik birden fazla mekanizma aracılığıyla ve son derece stratejik biçimde işliyor. Birinci mekanizma, birçok bakteri ve virüs dar bir sıcaklık aralığında en iyi ürer ve bu aralık genellikle 37 derece civarındadır. Sıcaklık 38-39 dereceye çıkınca bu patojenlerin üreme hızı belirgin biçimde yavaşlıyor. İkinci mekanizma, demir, bağışıklık tepkisini desteklemek amacıyla ateş sırasında kandan çekiliyor. Çünkü bakteri çoğalmak için demire ihtiyaç duyuyor ve vücut bu kaynağı stratejik olarak erişilmez hale getiriyor. Üçüncü ve en etkileyici mekanizma, yüksek sıcaklık bağışıklık hücrelerinin aktivitesini ve hareketliliğini ciddi biçimde artırıyor. T hücreleri, B hücreleri ve doğal öldürücü hücreler ateş ortamında çok daha agresif ve etkili biçimde çalışıyor. Araştırmalar, ateşin T hücrelerinin patojen sinyallerine olan duyarlılığını belirgin biçimde artırdığını gösteriyor. Bu durum, bağışıklık sisteminin savaş etkinliğini yükseltiyor ve enfeksiyonun çok daha hızlı bastırılmasına katkı sağlıyor. İnterferon adlı antiviral proteinlerin üretimi de ateşle birlikte artıyor. Bu proteinler, henüz enfekte olmamış hücreleri uyararak virüse karşı dirençlerini yükseltiyor ve virüsün yayılma hızını yavaşlatıyor. Isı şok proteinleri de bu süreçte devreye giriyor. Ateş sırasında hücreler bu özel proteinleri üretiyor ve bu proteinler hem hasarlı hücresel yapıları onarıyor hem de bağışıklık tepkisini koordine ediyor. Tüm bu mekanizmaların bir arada çalışması ateşi son derece çok boyutlu ve akıllı bir savunma yanıtı haline getiriyor. Yalnızca bir değil, aynı anda birden fazla stratejiyle düşmanı köşeye sıkıştırıyor. Şimdi ateşi hissettiren semptomlara bakalım. Titreme, terleme, yorgunluk, iştahsızlık gibi belirtiler aslında rastgele değil. Her biri ateşin stratejisinin bir parçası olarak biyolojik bir amaca hizmet ediyor. İştahsızlık örneğin tesadüfi değildir. Mikroorganizmalar büyümek için besin maddelerine ihtiyaç duyuyor ve yemek yemek istememeniz vücudun bu kaynakları kısmen kısıtlayarak düşmana yarar sağlamasını engelleme girişimidir. Yorgunluk da stratejiktir. Vücut enerjiyi kaslardan ve zihinsel aktiviteden alarak tamamen bağışıklık savaşına yönlendiriyor. Bu yüzden hasta olduğunuzda yatmak istiyorsunuz ve bu yatma isteği vücudun size verdiği en doğru komuttur. Terleme ise ateşin düşme aşamasında devreye giriyor. Savaş kazanılmaya başlanınca hipotalamus termostatı tekrar aşağı çekiyor ve birikim sıcaklığını atmak için terleme mekanizması aktive oluyor. Ateş düştüğünde üşüme hissi geçiyor ve bunun yerine terleme geliyor. Bu hissin değişimi vücudun termostatını aşağı çektiğinin ve artık savaşın lehine döndüğünün sinyalidir. Tecrübeli bir ebeveyn bunu sezgisel olarak bilir. Şimdi tartışmalı soruya gelelim. Ateş düşürülmeli mi? Bu soru tıp camiasında hala tartışılıyor.
Ancak mevcut kanıtlar özellikle düşük ve orta dereceli ateşin tehlikeli bir eşiği aşmadığı sürece baskılanmaması gerektiğine işaret ediyor. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda antipiretik ilaç verilip ateşi bastırılan hayvanların enfeksiyon süreci uzadı ve ölüm oranı arttı. Benzer bulgular bazı insan çalışmalarında da gözlemlendi. Grip hastalarında yapılan çalışmalar, ateş düşürücü alanlarda virüs saçılım süresinin uzadığını gösterdi. Yani ateşi bastırmak yalnızca sizin iyileşmenizi uzatmıyor, çevrenizdekilere bulaşma sürenizi de artırıyor olabilir. Peki hangi durumlarda ateş mutlaka düşürülmelidir? Sıcaklık 39,5 derecenin üzerine çıktığında, özellikle bebek ve küçük çocuklarda, ateşle birlikte nöbet geldiğinde ya da ateşin şiddetli rahatsızlıkla birlikte seyrettiğinde müdahale şarttır. 40 derecenin üzerindeki ateş, beyin hasarı ve protein denatürasyonu riski taşıdığından acil müdahale gerektirir. Vücudun bu aşamada artık kontrolü kaybettiği ve dışarıdan yardım gerektirdiği anlamına geliyor. Febril nöbet, yani ateşle tetiklenen nöbet, büyük ölçüde beyin hasarına yol açmaz. Araştırmalar bu tür nöbetlerin genellikle zararsız olduğunu gösterse de, görsel açıdan son derece korkutucu olduğundan ebeveynler panikler ve bu anlaşılırdır. Şimdi sitokin fırtınasına geçelim. Bu terim bağışıklık sisteminin aşırı aktivasyonunu tanımlıyor. Bazı enfeksiyonlarda bağışıklık tepkisi o kadar şiddetli oluyor ki düşmanı değil, kendi vücut dokusunu tahrip etmeye başlıyor. Covid-19 pandemisi sırasında ciddi hastaların önemli bir kısmında bu sitokin fırtınası gözlemlendi. Bu durumda ateş aşırı yüksek seyrediyor ve bağışıklık sistemi düşmanla birlikte evi de yakıyor metaforuyla açıklanabilir. Bu uç durum, ateşin ne zaman ilaç gerektireceğini ve ne zaman kendi haline bırakılacağını doğru anlamanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Tıbbi bilgi olmadan ateşi yönetmek, kullanma kılavuzu olmadan karmaşık bir makineyi çalıştırmaya benziyor. Böcekler bile ateş benzeri davranışlar gösteriyor. Enfekte olan böcekler güneş ışığına yönelerek vücut sıcaklıklarını artırıyorlar. Bu davranışsal ateş, beyin olmadan işleyen ilkel bir bağışıklık stratejisi. Timsahlar suda enfekte olduklarında karaya çıkarak güneşleniyorlar. Balıklar sıcak su arayışına giriyor. Bu örnekler ateşin omurgalı omurgasız ayrımını aşan evrensel bir biyolojik strateji olduğunu gösteriyor. Şimdi ateşin pratik yönetimine dair birkaç kritik noktayı paylaşalım. Sıvı alımı ateş sırasında hayati önem taşıyor. Terleme ve artan metabolizma nedeniyle sıvı kaybı hızlanıyor ve dehidrasyon ateşten daha tehlikeli hale gelebiliyor. Çocuklarda antibiyotik kullanımı konusunda önemli bir uyarı var. Ateşin büyük çoğunluğu viral kaynaklıdır ve antibiyotikler virüslere etki etmez. Antibiyotiklerin gereksiz kullanımı ise bağışıklık sistemi gelişimini ve mikrobiyom dengesini olumsuz etkileyebilir. Ateş ölçümünde kullanılan termometre tipi de önemli. Alın termometreleri pratik ama daha az güvenilir. Koltuk altı ve kulak termometreleri yaygın ama rektal termometre bebekler için hala altın standart kabul ediliyor. Şimdi ateşin bağışıklık hafızasıyla ilişkisine değinelim. Her enfeksiyonu ve her ateş tepkisini atlatan vücut, o patojeni hatırlayan bağışıklık hücreleri üretiyor. Ve bu hafıza sayesinde bir sonraki karşılaşmada çok daha hızlı tepki veriyor. Aşılar tam olarak bu mekanizmayı kullanıyor. Zayıflatılmış ya da parçalanmış patojen parçaları vücuda verildiğinde hafif bir bağışıklık tepkisi oluşuyor ve gerçek enfeksiyona karşı hazırlıklı bir bağışıklık hafızası kalıyor. Bazı araştırmacılar çocukluk döneminde geçirilen enfeksiyonların ve ateşlerin bağışıklık sisteminin gelişimi için kritik olduğunu savunuyor. Hijyen hipotezi bu bağlamda erken dönem mikrop maruziyetinin bağışıklık dengesini nasıl kurduğunu açıklıyor. Aşırı hijyenik ortamlarda büyüyen çocuklarda alerjik ve otoimmün hastalık sıklığının arttığına dair epidemiyolojik veriler bu hipotezi destekliyor. Vücut eğitilmeden güçlenemez ve ateş bu eğitimin en eski laboratuvarı. Allah'ın tasarladığı bu savunma sistemi milyonlarca yıl boyunca seçilmiş, test edilmiş ve hayatta kalmaya en uygun biçimde ayarlanmıştır. En karmaşık bağışıklık tepkileri hiçbir dışarıdan müdahale olmadan otomatik olarak ve mükemmel koordinasyonla işliyor. Kur'an'da hastalık ve şifa birlikte ele alınır. Allah'ın hastalık da şifa da yarattığı belirtilir ve bu bütünsel bakış ateşin bir yanda rahatsızlık verirken öte yanda şifaya giden yolu açmasıyla tam örtüşüyor. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki ateşinizde termometreye bakarken şunu hatırlayın. O yükselen rakam içinizde sessizce savaşan milyonlarca hücrenin ısınmasıdır.
ve bu ısı Allah'ın size verdiği en eski ve en güçlü korumanın sesidir.